Yakıt atmadan etki, reaksiyonsuz etki iddiası uzay uçuşu için devrimsel olurdu. Fakat bugün bildiğimiz fizik buna çok güçlü engeller koyuyor. Temel mesele momentumun korunumu. Kapalı bir sistemin toplam momentumunun değişmemesi gerekir. Klasik roketler bunu kütle fırlatarak dışarıya momentum taşıyıp araca ters yönde ivme kazandırarak çözer. Tepki kütlesi yoksa geriye bir tek olasılık kalır: sistemin çevreye başka bir yoldan momentum aktarması. Bu başka yol genelde elektromanyetik alanlar ve fotonlardır. Ve bu durumda itkinin büyüklüğü fiziksel olarak çok sınırlıdır. Elektromanyetik alanların da momentum taşıdığını biliyoruz. Işık bile bir yelkeni mikroskobik de olsa itebilir. Buna radyasyon basıncı denir. Foton etkisinin sınırı gözetilerek 1 kW optik güç yalnızca yaklaşık 3.3 mikronewton itki üretir. 1 kilogramlık bir kütleyi dünya yerçekimine karşı havada asılı tutmak yaklaşık 10 Newton için ışıkla itecekseniz milyarlarca watt gerekir. Bu büyüklük laboratuvar ortamında yer çekimini dengeleme iddialarını doğal olarak şüpheli kılar. Elektrostatik tasarımlar için de benzer muhasebe geçerlidir. Eğer düzenek çevredeki gazı iyonlaştırıp itiyorsa aslında iyon rüzgarı ile propellant atıyordur. Çoğu zaman fark edilemeyen iki kaynağı olmaktadır. Gerçek vakumda 10⁻⁶ milibar ve altı bu etki kaybolmalı. Eğer kaybolmuyorsa sistemin başka bir yerde çevreyle etkileştiği, kablo gerilmesi, yüzey yükleri, topraklama akımları, gövdeye binen elektromanyetik kuvvetler ve bunun gibi etkilerin olduğu anlaşılır. Elektromanyetik itki örneğinde yıllar boyu raporlanan mikronewton düzeyi sinyallerin ısıl genleşme, kablosal çekiş, zayıf vakumda iyon rüzgarı, manyetik kuplaj ve ölçüm düzeni asimetrileriyle açıklandığı gösterildi. Gerçek bir yenilik ihtimalini ayıklamak için önereceğimiz kontroller vazgeçilmezdir. En az 10⁻⁶ milibar itki sinyali vakumla artmamalı. Gaz varlığına bağlı azalmalı, yok olmalı. Güç verisiyle mekanik sinyalin analizi düzeneyi 180 derece döndürdüğümüzde de itki yönü mantıksal olarak dönmeli. İtki giriş gücüyle doğrusal artıyorsa saf foton etkisi için sınırı geçmemeli. Bu sınır aşılırsa nereden momentum aktarıldığı açıkça gösterilmeli. Geometri frekans değiştirilince sinyal beklenen alan dağılımı ve kayıplarla tutarlı olarak değişmeli. Bu protokollerin herhangi birinde sinyal kayboluyor ya da yön değişimleri tutarsızsa ölçtüğünüz itki büyük olasılıkla düzeneğin yan etkisidir. Eğer böyle bir düzenek gerçekten yakıt atmadan net itki üretebiliyorsa bu yalnızca roket mühendisliği için değil, enerji momentum muhasebesi için de yeni fizik anlamına gelir. Olağanüstü iddialar olağanüstü kanıt ister. Momentumu korunumu ve alan momentumu bize sağlam bir arka plan sunuyor. Bu duvarı aşmak ancak tekrarlanabilir ve bağımsız deneylerle mümkün.